Kırmızı Lezzetler'den herkese merhaba. Kış hazırlıklarım devam ederken yıllardır yaptığım hayat kurtarıcı tariflerimden domates çorbası konservesini yapıyorum. Ama yalnızca kışın domates çorbası olarak değil, çok amaçlı sos olarak da nerelerde kullanıldığını anlattım. O zaman haydi buyurun tarife. Arkadaşlar burada 3 kilo domates, 2 kilo kapya biberim var. Bunları güzelce yıkadım. Kapya biberleri böyle kırmızı, olgun, etli olanlarından tercih edin. Kapya biberlerin rahatça çekirdeklerini çıkarmak için böyle sapın etrafında parmaklarınızı basarak kolaylıkla çıkartabilirsiniz. İçlerindeki çekirdekleri mutlaka iyice temizleyelim arkadaşlar. Hatta ben çekirdeklerin tamamını temizlemek için ayıkladıktan sonra akan çeşmenin altına tuttuğumda kolaylıkla çıkıyor. İkinci bir yöntemde arkadaşlar ince uçlu bir bıçakla etrafından kolaylıkla keserek sapını çıkartabilirsiniz. Tabii bunun için yapılan dolma biber ayıklama aparatı da var. Onu da kullanabilirsiniz. Bunları böyle bu şekilde tepsimin üzerine diziyorum. Domateslerin de yalnızca beyaz kısmını çıkarıyoruz. Burayı mutlaka çıkartmak lazım arkadaşlar. Fırında közlenirken oradan hava alacak, domates suyunu çekecek. Yani domatesi kurutacak. Bu da ocaktaki bizim pişirme aşamamızı çok kısaltmış olacak. Domateslerimi bu şekilde ayıkladıktan sonra diğer fırın tepsime tamamını diziyorum. Arkadaşlar bir önceki tariflerimde görmüşsünüzdür. Közleme işlemi yaparken tepsinin üzerine yağlı kağıt seriyordum. Ama bu sefer size yağlı kağıt serilmeden de közlenebileceğini göstermek için sermedim. Tabii serildiğinde tepsi çok fazla kirlenmemiş oluyor. Faydası o. Şimdi burada 2 kuru soğanım var. Arkadaşlar soğanlarınız büyükse onları 2'ye 4'e bölebilirsiniz. Ya da benim yaptığım gibi alttan üstten bu şekilde parçalayarak da tepsiye yerleştirebilirsiniz. Şimdi 2 tepsimi de aynı anda fırına veriyorum. Alt rafa domatesleri, üst rafa da biberleri yerleştirdim. Yaklaşık yarım saattir 220 derecede alt üst ayarda közlenen biberlerimi fırından alıp şöyle bir ters düz yapıp tekrar fırına vereceğim arkadaşlar. Bu şekilde daha çabuk közlenmiş oluyor. 10 dakika daha fırında kaldıktan sonra alıyorum. Bu sefer domateslerimi biberleri almış olduğum rafa çıkartıyorum arkadaşlar. Biberleri aynen bu şekilde bir kaba alıyoruz. Böyle bir cam kap olur, tencere olur fark etmez. Amaç üzeri bir kapakla ya da poşetle kapatalım ki kabuğu rahatça soyulsun. Biberlerden sonra 20 dakikadır fırında olan domatesler de közlendi. Bunları sıcağı sıcağına bir kabın içerisine alıyorum. Ama bu tepsinin üzerine sızan suyu kullanmıyorum arkadaşlar. Şimdi domateslerim soğuyup daha yumuşamaları için bir kapak kapatıyorum. Ben cam kap kullandım ama tencerenin içerisine de koyabilirsiniz. Yaklaşık 1 saattir domatesler bekledi. Fakat halen çok sıcaklar. Şimdi közlenmiş biberlerimi soyana kadar onlar soğumuş olacak arkadaşlar. Biberlerim de gayet güzel yumuşamış. Kabuğunu çok rahat bir şekilde bırakacak. Yaklaşık 1,5 saat beklettim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kabuğu çok rahat soyuluyor. Şöyle zar gibi çıkıyor. Arkadaşlar bir önceki acılı ezme tarifimde biberlerin içindeki çekirdeklerin çok önemli olmadığını söylemiştim ama domates çorbasında çekirdeklerin iyice temizlenmiş olması önemli. Ne kadar başta temizlemeye çalışsam da yine de ortasını açıp kalan çekirdekleri alıyorum. Şöyle ikinci bir örnek daha göstermek istiyorum size. Biberin kabuğunu şöyle 1-2 hamlede rahatlıkla soyulduğunu görüyorsunuz. Ben bu şekilde biberlerin tamamını soydum, hazırladım. Şimdi domateslerin kabuklarını da arkadaşlar soyarak üzerlerine koyuyorum. Onlar da rahatlıkla soyuluyor. Domatesin etini almadan kabuğu görüyorsunuz arkadaşlar zar gibi çıkıyor. Şimdi soğanları da bıçakla küçük parçalara bölüyorum. Fakat tepsiyi 2'ye 4'e bölüp közlediğinizde doğramaya gerek yok arkadaşlar. Direkt atabilirsiniz.
Bu arada soğan da sarımsak da domates çorbasında şart değil. Arzu edilirse konulur. Mesela ben bir ölçü daha yaptım ama onlara soğan, sarımsak koymadan hazırladım. Şimdi bunları blenderlayacağım. Rahat bir kaba boşaltıyorum. Ben 2 parça halinde blenderladım. Siz daha büyük bir kap kullanarak tek parça halinde de blend edebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar blenderladığım kısmı pişireceğim. Tenceremin üzerine bir kevgir yerleştirdim. Domateslerin çekirdeklerini arındırmak için süzeceğim. Ama bu kısım tamamıyla opsiyonel. Rahatsız olmuyorsanız geçirmek şart değil. Domates çorbasında çekirdek hoş olmuyor ya da biz sevmiyoruz. Size şöyle ikinci bir alternatif de söylemek isterim. Blenderladıktan sonra direkt tencereye koyup pişirip konservenizi hazırlayın. Konservenizi domates çorbası yapacağınız zaman çorba tenceresinin üzerine bir süzgeç yerleştirerek de çekirdeklerinden kolaylıkla arındırabilirsiniz. Gördüğünüz gibi çok az bir kısım çıktı ama bu kısım bile bizi rahatsız ediyor. Şimdi burayı çöpe atıyorum. Şöyle altını sıyırıyorum arkadaşlar. Tencereyi ocağımın üzerine götürüyorum. Üzerine 3 yemek kaşığı deniz tuzu koyuyorum. Kaya tuzu da kullanabilirsiniz ama konservelerde, turşularda asla iyotlu tuz kullanmayın. Burayı şöyle bir karıştırıyorum. Kıvamı gayet yoğun. Fırında közlenirken domates suyunu çektiği için çok uzun süre pişmeyecek arkadaşlar. Şöyle demir kaşıkla da kıvamını göstermek istiyorum. Şimdi arkadaşlar üzerine bir kapak kapatıyorum. Koyu kıvamlı olduğu için piştikçe pıt pıt atar. Ocağın her tarafına sıçrar. O yüzden tencerenin üzerine bir kapak kapatıp ocağımın ateşini de orta kısıkta yarım saat pişirmeye bırakıyorum. Ama tabii bu arada kapağı açıp ara ara karıştıralım dibine tutmasın. Arkadaşlar kapağı açacağınız zaman da ocağın ateşini iyice kısın. Karıştırırken elinize sıçramasın. Böyle içinde soğan, sarımsak bulunan sosların da bir kat daha iyi pişmiş olması lazım. Kıvamı gayet güzel oldu. Sosum hazır. İster domates çorbası konservesi olarak kullanın, isterseniz sos olarak kullanın. Bir taraftan arkadaşlar kavanoz kapaklarım 10 dakikadır kaynamıştı. Kavanozlarımı şöyle kaynar sudan geçirdim. Sıcak sıcak kavanozlara dolduruyorum. Kavanozlarım 660 milim. 6 adet kavanoz çıkıyor bu ölçüden. Ben bir kısım daha yaptım. Onları da küçük kavanozlara doldurdum. Şimdi kavanoz kapaklarını kapatmadan önce etrafını şöyle bir peçeteyle alalım. İçinde kenarlarında hiçbir tortu kalmasın. Kavanoz kapaklarımı kuru bir bezin üzerine aldıktan sonra 2 geri hatta 3 geri bir ileri yöntemiyle sıkı bir şekilde kapatalım. Zaten arkadaşlar kapağı güzel oturtturursanız ve sıkıca kapattığınızda vakumlama gayet güzel olur. Ama tabii bozuk çıkan kapaklar olabilir. Onu şeftali konservesi videomda gösterdim. Kapak sıkarken boşa döner. Şimdi arkadaşlar bunları tepsinin üzerine alıyorum. Şu anda kapaklar şiş. Üzerine bir örtü örtüp evimin sakin bir yerinde bir gün boyunca beklettim. Bir gün sonra kapaklarıma baktığımda sos kıpkırmızı, kapaklarımın da ortası gayet güzel çökmüş. Bunlar da bahsettiğim gibi küçük kavanozlar. İster küçük isterseniz de büyük kavanozlara konservelerinizi hazırlayabilirsiniz. Ama ben şimdi büyük kavanozda tam ölçü 5 dakikada hazırlanan yağsız lezzetli bir domates çorbası yapacağım. Bunun için yağ koymadan tavaya 3 yemek kaşığı unu koyup hafif bir şekilde kavuracağım. Arkadaşlar unu koyduğunuzda hissedersiniz kaşığa yapışır. Böyle yaş gibidir. Kısık ateşte hafif kavurdukça unun kuruduğunu hissedersiniz. Yani bu kıvam bir nişasta kıvamıdır. İşte bu kıvam yeterlidir. Şimdi ocağın altını kapatıyorum ama tava sıcak olduğu için dipte kalan un yanmasın diye ara ara karıştıralım. Şimdi bir şişe konservemi açıyorum. Şişenin tamamını üzerine koyup ocağın altını açıyorum. Ölçü basit arkadaşlar. Bir kavanoz konserveye
1,5 kavanoz su. Bunun bir kısmını una döküp unu özüyorum. Yani unu inceltiyorum. Bu ölçü şu tarifi de kaldırıyor arkadaşlar. 1 kavanoz konserveye 2 kavanoz su. Bu sefer 3 yemek kaşığı değil de 4 yemek kaşığı un koyup o şekilde domates çorbanızı hazırlayabilirsiniz. Benim çocuklar bol kaşar peynirli sevdikleri için tarife yağ koymadım. Aynı şekilde tereyağla unu kavurup o şekilde de pişirebilirsiniz. Üzerine krutonlarla servis edebilirsiniz. Videomun başında söylemiştim. Bu yalnızca domates çorbası değil, aynı zamanda çok amaçlı bir sos. Birçok çorbalarınıza bu sosu kullanabilirsiniz. Örneğin arkadaşlar elimde tavuk suyu varsa hiç yağ koymadan bu sostan ilave edip şehriyeli çorbaya dönüştürüyorum. Pizzalarınızda, salatalarınızda kısır, muhammara, acuka, fellah köfte, bir İskender sos, beyti kebabının üzerine yaptığımız sosta daha aklıma gelmeyen yani domates ve biber salçasının gireceği her yerde bu sosu rahatlıkla kullanabilirsiniz. Çorbam pişti. Ocaktan almaya yakın domates çorbasına yalnızca baharat olarak yarım çay kaşığı karabiber ekliyorum. Çorbanın üzerinde arkadaşlar böyle köpükler olduğunda mutlaka alın. Daha berrak bir çorba için almanızı öneriyorum. Kıvamının, renginin, güzelliğini görüyorsunuz. Gerçekten enfes oldu. Kışın 5 dakikada pişirebileceğiniz kurtarıcı bir tarif. Alıştığınızda çok pratik gelecek ve her yıl bu konserveleri yapacaksınız. Umarım denersiniz. Kanalıma abone olup videomu beğenirseniz çok sevinirim. Yorumlarda buluşalım. Hoşça kalın.